Herkese merhaba. Bugün sizlerle atkı çalışması yapacağız. Modelimiz şöyle ajurlu bir görünüme sahip, bu haliyle şiş örgülere benziyor. Dilediğiniz yerlerde modeli değerlendirebilirsiniz. Ben burada atkı çalışması yaptım ama sizler dikdörtgen şal çalışması, yelek veya hırka çalışmalarında da değerlendirebilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Uçlarında da püskül çalışması yaptım. Şimdi ben atkımı 2 metre olana kadar ördüm. Bu şekilde batik bir ip kullandım. Çok güzel durdu. Bakın 2 metre olana kadar örmeye devam ettim. Şimdi bunu yaparken Lanosa'nın iplerini kullandım. Batik iplerini kullandım. Ayrıca 5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Şöyle atkımızın genişliği bakın bu şekilde 17 santimetre oldu. Benim için yeterli bir genişlik. Sizler dilediğiniz ölçülerde başlayabilirsiniz. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Başlarken modelimiz için 3'ün katları olacak şekilde zincir çekiyoruz. Sonra toplam sayımıza 2 zincir daha ekliyoruz. Şimdi hemen birlikte küçük bir örnek parçası için zincirlerimizi çekelim. Şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3. Zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Daha sonra 2 zincir daha ekliyorum. Sonda bir kez. Şimdi tığıma bir ip aldım. Hemen baştan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. İlk ilmekten tek olarak ikisini birlikte bu şekilde trabzanımızı yaptım. Tekrar bir ip aldım. Tığımı şöyle bakın burada hemen bir önceki zincirin içine batacağız. Arkadan bir önceki zincirin içine battım. Bu şekilde buradan ilmeğimi aldım. Yine ilkinden tek ikisini birlikte topladım. Şimdi bu başlangıç sıramız biraz zorlayabilir ama diğer sıralar çok kolay ilerliyor. Burada başlangıçta 3 zincirle bir tane trabzanımız var. Bir de burada çarp modeli yapmış olduk. Şimdi bir ip aldım. Bir tane atlıyorum. İkinci zincirin içine şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. 3 kere de çıkarak. Üçlü trabzan da diyebiliriz aslında ama bir kez ip alıyoruz. Şimdi tekrar bir kez ip aldım. Yine geriden batıyorum. Buradan hemen zincirime battım. Modelimizin arkasında trabzanımızı bu şekilde ilkinden tek ikisini birlikte topladım. Tekrar bir ip aldım. Bir zincir atlıyorum. Hemen diğerinin içine bir ikili trabzan. Şöyle ilkinden tek ikisini birlikte. Tekrar bir ip aldım. Geriye batıyorum. Bakın bir önceki zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Yine ilkinden tek ikisini birlikte topladım. Bu şekilde sona kadar ilerleyelim. Bir tane atlıyorum. İkincisinin içine bir ikili trabzan. Tekrar bir ip aldım. Hemen geriye batıyorum. Burada bir tane atlamadan ilerlemişim. Şöyle bir atlıyorum. Diğerinin içine trabzanımı yaptım. Tekrar bir ip aldım. Geriye geliyorum. Bir ikili trabzan daha yaptım. Sıranın sonuna geldim. Şöyle son trabzanımı yaptım. Şimdi sona geldiğimiz zaman bakın ben de bir tane eksik zincir çekmişim sanırım. 2 tane arttı. Sizlerde de bu şekilde olabilir. O zaman burada bir zincirinizi bırakıp bir tane kenar trabzanı yapacağız. Yani buradaki son çarpımızı yaptıktan sonra hemen
şu sonuncu zincirin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 kere de çıkarak. Şimdi burada bir zincirimi bıraktım. Burada 3 tane kalsaydı bir tane daha çarpı yapıp son zincirin içine kenar trabzanı yapacaktım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Modelimiz 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Hemen şöyle dönüyorum. 1-2 sıra ördükten sonra kendini daha iyi gösteriyor. Şimdi burada ilk trabzanın bakın üzerinde zincirimiz var. İkinci trabzanın üzerine yine trabzan yapıyorum. Şöyle 3 kere de çıkarak üçlü trabzan yaptım. Tekrar bir ip aldım. Modelimizi kaydırıyoruz. Bir tane atlıyorum. Diğerinin üzerine yine trabzanımı yaptım. Hemen bir ip aldım. Geriye geliyorum. Bir önceki trabzanın üzerine yine bir trabzan. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sadece başlangıçlarda değişiyor. Burada bir tane atlıyorum. İkincisinin üzerine bir trabzan. Tekrar bir ip aldım. Geriye geliyorum. Yine bir üçlü trabzan. Şimdi bir ikili trabzan diyorum. Bir üçlü trabzan. Ben bir kez doladığım zaman ikili trabzan olarak bunu ilerliyorum. Sadece biraz ikili trabzanının boyunu uzatmak için ilkinden tek, ikisini birlikte toplamış oluyoruz. Tekrar bir ip aldım. Geriye geliyorum. Bir kez daha bir ikili trabzan yaptım. Sona kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Tekrar sıranın sonuna geldim. Bakın bu defa sonda 2 tane trabzanımız var. Yine başlangıçta olduğu gibi 2 tane trabzan yapıyoruz. Modelimizin ikinci sırasında başlangıçta ve sonda 2 tane trabzanımız olacak. Hemen şöyle trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Hemen bir ip aldım. Şimdi bu defa yine ilk sırada yaptığımız gibi şu kenar trabzanından sonra birinci trabzanı atlıyorum. İkincisinin üzerine battım. Yine bir trabzan yaptım. Tekrar bir ip aldım. Geriye geliyorum. Ve bir trabzan daha yaptım. Tekrar devam ediyoruz. Aynı şekilde yine modelimizi kaydırmış olduk. Şimdi ilk sırada sadece bir tane kenar trabzanımız var. Hemen bir atlayıp diğerinin üzerinden başlıyoruz. İkinci sırada kenar trabzanı bir tane ikili trabzan. Daha sonra yine buradaki çarpılarımızı yapmaya başlıyoruz. Hemen bu sırayı da tamamlayacağım. Evet, sıranın sonuna geldim. Hemen burada son şöyle trabzanımı yapıyorum. Bakın burada son bir tane trabzanımız kaldı. Hemen buraya kenar trabzanı yapacağım. Şöyle yine 3 kere de çıkarak. Evet, şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimizin ikinci sırasını yapacağız. Şimdi başlangıçta kenar trabzanını atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine yine bir trabzan yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir atlıyorum. Diğerinin üzerine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar geriye geldim. Buradan bir ilmek aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte topladım. Bir tane atlıyorum. Tekrar artık son kez sırayı gösteriyorum. Geriye geldim. Buradan ilmeğimi aldım. 3 seferde çıkarak trabzanımı yaptım. Şimdi bu sırayı tamamladığımız zaman yeni sırada yine kenarda bir tane ikili trabzanımız olacak. Başlangıçta ve sonda. Evet, yine sıranın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi 2 tane trabzanımız var. Hemen ilkinin üzerine bir ikili trabzan. Modelin yapımı çok kolay. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu yünlü iplerle çalışırsanız
özellikle 2 kat yaparak yünlü iplerle 5-5,5 milimetre tığ kullanarak çok yumuşak görünecektir. Tam böyle şiş örgüsüne benziyor. Bakın bu şekilde ajurlu modellerimize benziyor. Şöyle ön yüzü ve ters yüzü aynı şekilde, hiç fark etmiyor. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde. Yine şöyle ben atkımın uçlarına püskül yaptım. 15-20 santimetre uzunluğunda iplerinizi keserek ikiye katlayarak burada püskül çalışması yapabilirsiniz. Şuradan bir tane çıkartıp size de göstereceğim bilmeyen arkadaşlar için. Şöyle bakın, iplerimi şöyle 20 santimetre ya da 15 santimetre uzunluğunda kesip, benim ipim kalın olduğu için iki tane, bakın iki tanesini bu şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle burada şimdi ilk boşluğun içinden bu şekilde alıyorum. Tekrar buradan ilmeğimin içinden iplerimi geçiriyorum. Bakın bu şekilde çektiğimiz zaman püskülümüz hazır olmuş oldu. Evet, sizler farklı kenar modelleri de yapabilirsiniz. Evet, modelimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.